Herkese merhaba. Bu videoda günlük sürüşlerde yanıma aldığım ekipmanları gösteriyorum. İlk olarak bir pompa. Elektronik veya manuel pompa tercih edilebilir. Ben bugün video çektiğim için her ikisini de yanıma aldım. Normalde günlük sürüşlerde elektronik pompayı kullanıyorum. Eğer uzun sürüş yapacaksam manuel pompayı da yanıma alıyorum. Manuel pompalar hem kadroya hem de matara kafesinin yanına takılabildiği için taşıması çok fazla problem olmuyor. Eğer elektronik pompa kullanacaksanız küçük olanlarını almak daha iyi olabilir. Büyük olanlar hem çantaya sığmıyor hem de ağır oluyorlar. Manuel pompa alırken kullandığınız iç lastiğe göre alabilirsiniz. Eğer araba siboplu bir iç lastik kullanıyorsanız hortumlu pompalar daha iyi olacaktır. Hortumsuz pompalarla araba siboplu iç lastiklere hava basarken sibop kesilebiliyor. Preste valfte valf metal olduğu için bu sorun olmuyor. Eğer preste valfli bir iç lastik kullanıyorsanız hortumlu veya hortumsuz bir pompa tercih edilebilir. Araba siboplu bir iç lastik kullanıyorsanız hortumlu pompalar daha iyi olacaktır. Bir tane multitool yani çakı alyan. Bence multitool'unuzun içerisinde pim sökücü kesinlikle olsun. Eğer zinciriniz kırılırsa bunu kullanmanız gerekebilir. Normalde pim sökücülerdeki çiviler değiştirilebilir oluyor. Ancak multitool'lardaki çiviler değiştirilemez ve sabit olduğu için bunu sadece acil ihtiyaçlarınızda kullanmanız bence daha iyi olacaktır. Bir tane iç lastik yanıma her zaman alıyorum. Çantaya sığmadığı için genelde kadronun arkasına bağlıyorum. İç lastik her zaman tamir edilebilir bir şekilde patlamıyor. Bazen yarıldığı da oluyor. Hem de tamir işlemini hızlandırdığı için bir tane iç lastik taşımakta fayda var. Diğer ekipmanlarımı şöyle bir poşetin içerisinde taşıyorum. Bunun içinde bayağı bir ekipman var. Bunları bir masaya oturarak anlatmak istiyorum. Bir tane yama, yapıştırıcı, levye ve zımpara. Zımpara olarak metal ve kağıt zımparalar tercih edilebilir. Ben kağıt zımpara biterse diye metal olanı da yanıma alıyorum. Yapıştırıcı solüsyon tüpü açılmamış olursa daha iyi olur. Tüpü açılmış solüsyonlar sıcak havalarda kuruyup kaybolabiliyor. Yama olarak klasik yamalar kullanıyorum. Solüsyonsuz yamalar da var. Solüsyonsuz yamalar her zaman iyi bir şekilde yapışmıyor. Bazen de sonradan açıldığı için ben klasik yamalar kullanıyorum. Levye olarak 2 tane levye kullanıyorum. Benim lastiğim 2 levye ile açılıyor. 3 levye ile açılan lastikler de var. 1 levye ile açılan lastikler de var. Bunun sayısını kullandığınız lastiğe göre değiştirebilirsiniz. Zincir linki yanıma mutlaka alıyorum. Zincir kırıldığında kırılan baklanın yerine bunu ekleyerek zinciri tamir edebiliyorsunuz. Bu bir zincir pensesi. Linki sökme ve takma işlemini kolaylaştırıyor. Normalde bu olmadan da zincir linki sökülüp takılabiliyor. Bu olduğu zaman biraz daha hızlı oluyor. O yüzden ben bunu da yanıma alıyorum. Bu bir 5 numara heksalya. Genelde bisikletlerin arka fren kaliperlerinin olduğu yerler dar oluyor. Böyle bir alyan sayesinde o dar yerlerde çalışmak daha kolay oluyor. Fren ayarı yaparken bunu kullanıyorum. Çünkü multitool'um arka fren ayarını yaparken çok kullanışlı değil. Bu daha pratik oluyor. Bu bir fren diski hizalayıcı. Bunu da fren ayarını yaparken kullanıyorum genelde. Fren ayarını hızlandırdığı için genelde bisiklet sürüşlerinde bunu da yanıma alıyorum. Şöyle bir tel de yanımda taşıyorum. Bu tel zinciri söküp takarken kolaylık sağlıyor. Zincire bu teli takıyorsunuz. Daha sonra zinciri linkin olduğu yerden kolay bir şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. Bu da pratik olduğu için yanıma bunu da alıyorum.
Şimdi bunları bir toparlayayım ben. Yama, yapıştırıcı, ihtiyacınıza göre levye, zımparalar, metal veya kağıt, bir tane zincir pensesi, zincir linki. Bunu da kullandığınız zincire göre seçebilirsiniz. Disk fren ayracı, bir tane tel. Son olarak 5 numara alyan. O da burada. Günlük sürüşler için bu ekipmanlar yeterli oluyor. Sizin aklınızda başka ekipmanlar varsa bunu yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Tavsiye ettiğiniz şeyler olursa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese keyifli sürüşler.